Merhaba sevgili canlar, hoş geldiniz. Bir bilene sorduk konseptimizden devam ediyoruz. Ve bugünkü konuğumuz eminim ki hepinizin severek izlediği Ferhat Aslan hocamız. Çok teşekkür ederim öncelikle bu yoğun programınızda bize zaman ayırdınız. Estağfurullah, ya ben teşekkür ediyorum. Buraya çekim için geliyorsunuz. Evet. Ya bu takdire şayan bir durum. Teşekkür ederiz Ben hocam. teşekkür ederim. Bu bir hizmet, ben öyle anlıyorum. Hocam sizi tanımayanlar için Ferhat Aslan kimdir? Kısaca bir tanıtabilir miyiz? Evet, ben davranış bilimleri alanında doktora yaptım. Doktorluk ünvanım oradan geliyor. Evet. İşte tıp doktoru değilim. Bazen bu karıştırılabiliyor. Amerika Coley Üniversitesi'nde davranış bilimleri alanında master arkasında doktorasını yaptım ikisini birlikte. Psikoloji alanında da yüksek lisans yaptım. Yine yüksek lisans seviyesinde aile danışmanlığı eğitimi aldım. Oradan da aile danışmanlığı. Kaç tane yüksek lisans var hocam? Aile danışmanlığı tarafı öne çıkmış oluyor. Ben aile danışmanlığı tarafının daha öne çıkmasını belki de istiyorum. Cinselliği normalleriyle ilgili çok bilgi eksikliği ve bilgi kirliliği var. Ve biliyorum ki bu sorunun cevabı biraz zor aslında. Çünkü insanlar bilmiyorlar. Bu konuda yeteri kadar bir paylaşım da yok. Sizce cinselliği normalleri ne kadardır? Yani bir çift ortalama haftada kaç kere ilişkili girirse bu normaldir? Bir ilişkinin kaç dakika sürmesi idealdir? Evliliğin başında daha yoğun yaşanabilir, her gün yaşanabilir, her akşam yaşanabilir. İlerleyen zamanlarda biraz daha ara verilebilir. Yaş ilerledikçe zaten o istek bir şekilde azalıyor. Bir de eşlerin birbirini tanımasıyla ilgilidir. Evet. Yani eşler birbirinin kaşından, gözünden mesajı alabilmelidir yani. Evet. Onu anladığı zaman görmezden gelmemeli. Yani canım biliyorum ben şeyi fark ediyorum ama ben şu anda kendimi çok iyi hissetmiyorum. Böyle bir maç oynayamayacağım seninle. Yani dolayısıyla biz bu maçı ertelesek olur mu? Evet. Yani en yakın zamanda kendimi iyi hissedince onu hemen telafi etme yoluna gidebilmeli. Evet. Birbirimizi dengelemek lazım. Şunu da belki ilave etmem lazım. Cinselliği çok istememek patolojik bir sorun olabildiği gibi aşırı istemek de patolojik bir sorundur. Evet. Abi olmuyor ya. Yıllardır evli, her gece istiyor. Her gece kadından istiyor. Hocam benim artık ayakta kalacak halim yok. İş yapamıyorum. Akşama kadar yatıyorum. Ya bu da patolojik bir sorundur. Hayat sadece cinsellikle tatmin edilebilecek bir hayat değildir. Dolayısıyla onu da belki bir tedavi sürecinden geçmek, bir uzmandan destek almakta fayda var. Kesinlikle. Karşılıklı, isteğe bağlı olarak ortak bir noktada buluşabilir. Ben bunu doktorlarımıza da soruyorum bazen. İşte diyorum bunun normali kaçtır? Genelde işte haftada 2-3 kerenin normal olduğu. Dakika olarak da kişiden kişiye değişmekle beraber bir ilişkinin ortalama 20 dakika, 15 dakikasının ön sevişme, 5 dakikasının da penetrasyon, işte koitus, cinsel ilişki süresi olduğunu öneriyorlar. Yani ne kadar süreyi uzatırlarsa o kadar haz alırlar. O kadar güzel olur. Evet. Erkekler burada biraz sabırsız davranıyor. Maalesef. Aceleci. Hemen sonuç. Hemen sonuca atlayalım. Hemen sonuca. Ne olur bir müzik takın. Bir dans yapın ya. Ya. Eşinizle ya dansı bir öğrenin. Ben mesela kültürel olarak dans nedir bilmem. Yaşamadım. Ben eşimle öğrendim. Değil mi hocam? Evet, kendimize göre bir dans şeklimiz var bizim ya. Ne kadar güzel. Ya harika bir şey. Hareket halinde olun. Hareket. Hareket hazı daha da arttırır beraberinde. Değil mi hocam? Ya eşiniz korksun siz kovalayın. Ya. Saklambaç oynayın. Saklambaç. Evet. Ev sizin. Ve süreyi ne kadar uzatırsak uzatalım. Hareketli müzikler, canlı müzikler. Müzikleri kullanalım. Helal dairesi keyfe kafidir. Meşru bir daire içerisinde. Yani nefsi sonuna kadar coşturun orada. Evet, nefsin alanı orası. Nefsin sonuna kadar tatmin olabileceği bir alan. Kaygılar yaşayan insanlar var. Evet. Hocam diyor ben diyor müzik takınca ayıp geliyor bana. Oynayamıyorum diyor. O kültürün baskısı var ya. Evet. Kültür elini kolunu bağlıyor. Evet. Ya sen yatak odasında bile rahat hareket edemiyorsun. Ya burada gayrimeşru bir şey yapmıyorsun. O yüzden müzik takarak, sabır, erkekte biraz da sabır. Sabırlı davranırlarsa kadınlar ona güzel bir sofra sunarlar. Evet. Ne kadar sabrederlerse sofra o kadar güzel olur. Bu çok hayati bir tavsiye. Tıbbi olarak da başarılı cinsel ilişkinin kritik noktalarından belki de ilk tanesi uzatabilmesidir erkeğin. Hatta bir kitapta yazmıştı. Diyor ki başarılı bir ilişki erkek ilişkiyi 10 dakikadan 15 dakikadan yarım saate 40 dakikaya çıkarabilen bir erkektir. Çünkü bu sürede aslında kadın da orgazma ulaşıyor. Kadın da mutluluğa ulaşıyor. Kısa sürdüğünde kadın orgazm yaşamadığı için 3 sefer 5 seferden sonra artık travmatik olmaya, az önce dediğiniz gibi onun için bir göreve, bir uğraşıya, bir zaman kaybına dönüşmeye başlıyor cinsellik. Göreve dönmemeli. Evet hocam. Cinsellik görev oldu mu evlilik monotonlaşır. İnce bir noktada ifade edeceğim. Evet. Mesela bazı çiftler de diyorlar ki hocam tamam biz cinsellik yaşıyoruz ama
Bir gün sonra da yorgun oluyoruz. Yoruluyoruz. Bence öyle olmaması lazım. Eğer Daha enerjik olmaları gerekiyor değil mi hocam? Yorgun oluyorsanız siz kaliteli bir cinsellik yaşamadınız. Siz sonuç odaklı bir cinsellik yaşadınız. Örnek vereyim. Şimdi cinsellikte okşama, öpme, dokunma yoğun olmalı. Bizde akupunktur noktaları var. Yani akupunktur noktaları dediğimiz şey enerjinin biriktiği noktalar. Sizin alanınız burası. Enerji orada pasif duruyor. Potansiyel enerji var orada. Evet. Siz ona dokundukça, okşadıkça o enerji açığa çıkıyor. Ve siz cinsellikte eğer 10 gram enerji kaybediyorsanız siz 100 gram enerjiyi uyardığınız için yarın 90 gram enerjiyle hayata enerji katılmanız lazım. Evet. Ama siz var olan o enerji noktalarını harekete geçirmediğiniz için sadece sonuç odaklı 10 gram enerji verdiğinizden dolayı siz yarın 10 gram enerji kaybıyla hayata başlamış oluyorsunuz. Evet, yani cinselliğin kalitesi burada. Dokunma, dokunma, dokunma. Bir sonraki sorumuz da aslında yine konuyla alakalı ve çoğunlukla bekar gençlerimizi, dostlarımızı ilgilendiriyor ki kanalımızın %70'i de bekar bu arada hocam. 15-30 yaş arası gençler. Pornografi ve mastürbasyon bağımlılığı çok yayılmış. Maalesef dünyada da böyle, ülkemizde de böyle. Gün geçtikçe artıyor. İşte bu sosyal medyanın, sitelerin artması, pornografinin artık bilgisayardan mobil formata taşınması ve biraz da tabii bu pornografinin hızlı, anlık mutluluğa ulaştırması gençlerimizi yanıltıyor. Evli çiftlerde de bu oran çok yüksektir ve boşanmaların da aslında altta yatan ciddi sebeplerinden birisi de budur. Sizce bu pornografi bağımlılığının gençlerimize ve ailelerimize etkisi ne kadardır? Ve az çok buna müptela olan, bu tuzağa düşen gençler nasıl mücadele etmeliler? Evet, çok önemli bir konu. Ben bununla ilgili birkaç uzun videoda paylaştım. Şehvetle ilgili videolar hocam paylaştım. Hatta şehvet nasıl yönetilir videomuzu çok severek izlemiştim hocam. Şehvet nasıl yönetilir? Şehvet veya libido yaşam enerjisidir. Sadece cinsellik enerjisi değildir. Yani sizin bir yakıt deponuz var. Siz hayatta her şeyi o depoyla yapıyorsunuz. Neslin çoğalması onunla, eşinizle yakınlığı onunla kuruyorsunuz. Duygusal yakınlığı yine o sayede kuruyorsunuz. Şehvetin yoksa kızı arzulayamıyorsunuz. Şehvet ve libido demek sadece cinsel tatmin demek değildir. Eğer ona indirgerseniz siz hayatınızın yakıtını depoyu altına deliyorsunuz, boşa akıtırsınız. Bunun sonu depresyondur. Hayattan keyif alamamaktır. Tükenmişlik sendromunu beraberinde getiriyor. Hele gençlerde. Madem hayat enerjisi, o zaman ben bu enerjiyle hayatta başarılar ortaya koyabilirim. Bütün başarıların altında bu var. Şairlerin şiirinin altında şehvet vardır. Yazarların yazılarının altında şehvet vardır. Topluma faydalı olan bütün insanların şehveti oraya doğru kanalize etmesi vardır. Hocam çok güzel bir tanımlama ya. Bu böyledir. Sürekli mastürbasyon yapan bir insan ortaya bir şey koyamaz. İddia ediyorum. Sürekli bir başkasıyla cinsellik yaşayarak kendini tatmin eden bir insan ortaya bir taşın üstüne bir taş koyamaz. Topluma faydalı olabilecek tek bir şey yapamaz. Çünkü şehveti tatmin bencilce bir yaklaşımdır. Sadece hazza odaklanmaktır. Hatta şöyle söyleyeyim. Elinde bir yumurta var. Bu yumurtayı kırarsan, omlet yaparsın, o gün karnını doyurursun. Ama civcive dönüştürürsen, 21 gün beklersen, sabredersen binlerce yumurta ortaya çıkacaktır. İşte o şehvet sayesinde. O şehvetle sen topluma hizmet ediyorsun. Peki bu nasıl oluyor? Bunu biraz açayım. Nasıl oluyor hocam? Nurullah Bey, bir örnek üzerinden gideceğim. İnsan ile kain, evren arasında çok ortak özellikler var. Evrenin de enerjisi var, insanın da enerjisi var. Evrendeki enerjilerden bir tanesi rüzgardır. Uçurtma nasıl uçuyor? Uçurtma rüzgarın önüne geçiyor. Bakın rüzgarın önüne geçiyor. Evet. Değil mi hocam? Uçurtmanın uçması... Rüzgara karşı durarak. Evet. Rüzgar denen bir enerji onu zorluyor. Şehvet onu zorluyor. Onun karşısında direniyor. Ve uçuyor. Ve uçuyor. Dengeli durarak. Şehvetinin önünde dengeli duramadığı için tepetakla yere çakılan binlerce gencin hayatı var ortada yani. Şehvetin esiri oluyoruz. Başka bir örnek vereyim. Su. Su sadece akıp gidiyor. Bakın su sadece akıp giderse hiçbir faydası yok. Sadece sesi, görüntüsü. Ama suyun önüne baraj koyduğunuzda, fren koyduğunuzda,
Hazzı ötelemeye çalıştığınızda baraja dönüşüyor. Elektrik enerjisi ortaya çıkıyor mu? Binlerce ev aydınlanıyor. Binlerce fabrika üretime geçiyor. O fren sayesinde. Başka? O topraklarda Haran Ovası'nı düşünün siz. GAP projesini bir düşünün. Orada milyonlarca tohum ve çekirdek yetişmek için bekliyordu. Su yoktu. O baraj sayesinde barajı kurdunuz. Bütün toprakları suladınız. Şehvet enerjisi öyle. Yönetilebildiği kadar siz başarılı oluyorsunuz. O enerjinin önünü kapattığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Eskilerin ifadesiyle himmete dönüşüyor. Himmet topluma faydalı olma enerjisidir. Sanat ortaya çıkıyor. Bilim ortaya çıkıyor. Teknoloji ortaya çıkıyor. Başarı ortaya çıkıyor. Bizde bulunan binlerce yetenek tohumu bu vesileyle ağaca dönüşmeye başlıyor. Çünkü o enerji onları besliyor. Suyun önünü kapattığınız zaman. Ama o suyun önünü bazen arada bir bırakmak gerekiyor. İşte evliliklerde de bunu telafi etmeye çalışıyorsunuz. O yüzden evlilik insan doğasının bir gereğidir. Evlilik kişinin kendini tamamlamasıdır. Başkasını tamamlamasıdır. Bir çift bir araya geldiğinde birbirini tamamlar. Tam olurlar yani. Yaratıcı sistemi böyle kurmuş. Onu ona muhtaç, onu ona muhtaç. Yaratmış ve ikisi bir gelince tam olur. Hatta kavram olarak yarim derler ya. Yarım. İki tane yarım bir araya geliyor, tam oluyor. O yüzden yarım aslında demektir. Yarim uzatıyoruz belki de. Yar olmaya başlıyor tabii. Şehvetin kontrol edilmesi bir kahramanlıktır, bir yiğitliktir, bir bedel ödemedir. Ama onun mükafatı, onun ücreti de bir başarıdır. Tarihe isim yazdırmaktır. Bunu rahat söyleyebilirim yani. Gençlerimiz anlık hazlarla tatmin oluyor. Başka idealleri olmadığı için, başka hedefleri olmadığı için şehveti oraya yönlendirmek yerine anlık haz bağımlısı oluyor bu defa. Haz bağımlısı sonra bu işi bırakamıyor ve hayatlar heder olup, zayıf olup gidiyor orada yani. Bir anlamda da aslında bunun gelecek cinsellik hayatını mahveden bir yönü vardır. Beyin kontrastla çalışıyor ya hocam. Bir şeyle bir şey karşılaştırıyor. Kendi kendine bir değer vermiyor mesela. İşte birinin boyu 2 metre, birinin boyu 1.70. 1.70'i onun yanında alçak boylu görüyor. Ama birinin boyu 1, birinin boyu 1.50. Bu sefer 1.50'yi yüksek boylu görüyor. Şimdi biz aslında pornografiyle beynimize yanlış kontrast verdiğimiz için abartılmış, şişirtilmiş, işte makyaj yapılmış, senaryolu, ışıklı, fonlu bir kontrast verdiğimiz için bu sefer gençler bekarken porno bağımlısı olup evlendiğinde eşinde onu görmedikçe hayal kırıklığına uğruyor. Ben böyle bir evlilik hayal etmiyordum diyor. Bravo. Ve mutsuz bir evlilik ilk günlerden başlıyor. Bir de hocam bir doktorumuzun bilimsel yayın açıklamıştığı çok beni şaşırttı. Erkeklerde erken boşalma ve sertleşme sorunu en sık, en yaygın görülen, hatta mevcut erkek potansiyelinin yarısından fazlasında görülen şikayetler hocam. Kadınlarda da anorgazmi, boşalamama ve vajinismus sorunu çok sık görülüyor. Çok var, evet. Bilimsel yayınlar travmatik mastürbasyon bağımlılığının %80 oranında bu sorunların kaynaklandığını, yani mastürbasyon bağımlısı olan, pornografi bağımlısı olan gençlerde bu sorunların daha sık görüldüğünü gösteriyor. Aslında işte dediğiniz gibi geleceğimizi de bir nevi mahvetmiş oluyoruz. Çözümle ilgili birkaç şey paylaşayım. Evet hocam. Bir kere uyarılmaya açık hale gelmemeye dikkat etmek lazım. Gözle uyarılıyoruz. O yüzden telefonu alıp bakarken gelişigüzel bakmıyoruz. Denetleyerek bakıyoruz. Siz dışarı çıkarken gelişigüzel bir yere gitmiyorsunuz. Bir hedefiniz var. Hedefe doğru gidiyorsunuz. Telefona girerken de bir hedefiniz olmalı, bir amacınız olmalı. O amaç istikametinde bir yol takip etme, arama yapmanız lazım. Oyalanayım diye girdiğinizde telefon sizi oyalar. Bence net çözümü söyleyeyim. Enerjini tatmin edeceğin bir idealin, bir hayalin. Sabah onunla uyanacağın bir hayalin, akşam ona 2 adım daha yaklaştım diye bir hayalin varsa senin zihnin başka şeylerle meşgul olmaz. Çok enteresan bir söz var, çok hoşuma gider. Diyor ki, gaye-i hayalin olmazsa, gaye-i hayalin yoksa senin zihnin, senin egonun etrafında dönmeye başlar. Senin bütün hedefin sen olursun. Senin bütün hedefin hazzın olur. Ama sen öyle hazlar var ki,
başkasının hayatına dokunma hazzı, başkasının sorunlarını çözme hazzı Nurullah Bey. Ne derdin var senin ya? Git doktor olunca paranı kazan daha ne? Ama haz alıyorum diyorsun. Çok hocam. Haz alıyorum ya. İşte cinsel haz bunun yanında basit kalır inanın Evet ya. hocam. Muhteşem bir tatminkarlık var yani. Değil mi? Anlatamıyorsun onu. Değil mi? Kitap okuma hazzın var mı senin kardeşim? İlimle meşgul olma hazzın var mı senin ya? Bu hazların hiçbiriyle meşgul olmuyorsun ve bilinçaltı diyor ki depresyona girmeyesin diye seni bir hazla bari meşgul edeyim. Evet. Eğer senin haz kaynağın yoksa bilinçaltı hazları önüne serpiştirir. Evet. Bari bununla idare et. İşte sigara, işte bilmem şu, bilmem cinsellik, bilmem neyin peşine gidersiniz. Bütün mesele şu. Hayatta yaşamak için amacın ne senin? Amacın. Onu belirle. Amacınla da evlen. Değil mi? Evet, evlen. Senin eşin senin hayalindir, hayalin. İnanın ben bunu söylerken böyle benim hücrelerim yerinde oynuyor ya. Ya hayat bu. Yoksa ne olacak Allah aşkına ya? 50 kez haz yaşasan ne olacak ya? Ortaya bir eser koy. Öyle git ki arkanda seni alkışlasınlar. Öteye gittiğin zaman da en azından yaratıcı sana seni yaratmaktan gurur duyuyorum desin ya. Benim gaye hayalim bu, yemin ediyorum. Benim mesela takdir, övgü, beğeni derler ya. Ben hayalim şu. Öteye gideyim, yaratıcı bana desin ki kulum seninle gurur duyuyorum. İyi ki seni yarattım. Ne ya güzel bir benim hayat yaşadın. ötede benim başka bir arzum yok. İşte bu şehvetle oluyor Nurullah Bey. Değil mi hocam? Şehvet enerjisiyle oluyor. Çok güzel bir söz var beğendiğim. Diyor ki sen Allah'a doğru gitmezsen şeytan kendisi sana gelecek. Bravo. Böyle ben ikisine de gitmiyorum ortada kalırım diyemezsin. Ve tabii ki kendi başına başa çıkamayanlar, hiçbir şekilde ulaşamayanlar kesinlikle uzmanlara müracaat etmeli. İşin bilenine ki sormalı, ayette de bir bilene sorun diyor bilmediğiniz şeyleri. Evet. Sormalı ve destek almalı sevgili dostlar. Evlilik devreye sokulabilir yine. Evet. Baktınız olmuyor. Evlilik meşru dairede. Kesinlikle. Yaşına başına bakmayın artık ya. Yani evlilik işte o demin bahsettiğin geçenki programda değil. Evet hocam. Çaktırmadan. Evliliği zorlaştırmadan evlilik yoluna gidilmeli. Evet. Ama sadece bir şehveti tatmin etmek için de evlenilmemeli. Evet. Evliliğe hazır mıyım, değil miyim? Eğer hazırsanız bir şekilde hazırlık yapılıp evlilik biraz daha hızlandırılabilir. Biz bir tane video çektik Ferhat Hocam bir süre önce. Evliliğin %90'ı cinselliktir yazdım böyle başlığa. Ben de böyle aklıma geldi ya bir an yazayım böyle dedim yazdım. O videomuz çok izlendi ve çok tepki aldı hocam. Kadınlardan mı daha çok tepki? Evet hocam kadınlardan çoğunlukla. Evet. Erkeklerin hoşuna gitmişti bu. Kesinlikle. Değil mi? Evet evet. Vay bizi anlayan bir adam çıktı falan demişler. Ama kadınlar buna tepki verirler. Hocam sizce evliliğin kaçı cinselliktir? Yani cinsellik olmadan evlilik olur mu? Onların tepki vermesinin sebebi cinsellik denince aklımıza gelen şeyin yanlış anlaşılmasıdır. Eğer cinsellik o 5 dakikalık fiziksel beraberlik ve tatminse bizde %90 budur derse kadınların da tepki alırız. Erkeklerin kafasında cinsellik dediğiniz sonuç odaklı fiziksel beraberlik ve fiziksel tatmindir. Kadın için ise cinsellik aslında sadece bu değildir işte. Onun öncesi, kadın için öncesi önemlidir. Kadın için duygusal boyut önemlidir. İşte cinseliği o zaman doğru tanımlamak lazım. Sadece fiziksel tatmin değil, aynı zamanda duygusal tatmindir. Duygusal ve fiziksel tatmin olacak. Kadın arzulanacak. Kadınlığını ortaya koyacak. Erkek kadını arzulayacak. Onun değerli olduğunu ona hissedecek. Cinsellikte bazen evde kadınlar kaçarlar. Kadın giyinmiştir, kaçıyor ya. Mutfağa kaçıyor, başka yere kaçıyor. Erkek kızıyor buna. Nereye gidiyor? Erkeğin işi şu, gel hemen halledelim bu işi. Yahu dur, daha kadın o moda girmedi. Erkek o fiziksel tatmin moduna hemen geçebilir. Kadına bakarak, kadını görerek o tatmin moduna geçebiliyor. Ama kadın dokunulmadan, arzulandığını hissetmeden, sözcükler duymadan, duygusal yakınlığı hissetmeden kadın o moda geçemiyor. O moda geçemeyince ne olur biliyor musunuz? Cinsel ilişki. Kadın için sadece eziyet. Banyo yapmak, ıslanmak. Zaman kaybı. Ve zaman kaybı. Sonra bu kadınlarda da Türkiye'de var şu anda. Akşam baş ağrısı sendromları başladı. Değil mi hocam? Evet. Akşam olunca kadının başı ağrıyor. Hocam gerçekten başım ağrıyor. Yani beden tepki veriyor.
Beden o acıyı yaşamamak için tepki veriyor. Önceden hocam sabah hiçbir şey yok diyor. Koruma mekanizması. Evet, koruma mekanizması dahi biliyorsunuz. Beden koruma altına alıyor. Enteresan şeylerle karşılaşıyorum Nurman Bey. Hocam diyor, ben yatak odasında ya farklı farklı giyiniyorum. Ne gerek var böyle giyinmene? Başka kadınlara benzedin sen. Sen var ya sen o başka kadınlara bakan bir adamsın işte. Hem de haram yollarla bakıyorsun sen. O başka dediğin kadın var ya, öyle sıradan değil. Senin manevi değerlerini alt üst eden o başka dediğiniz kadınlardır. Ve senin eşin seni bu tehlikeden kurtarmak için onun gibi giyiniyor. Ve diyor ki sana, oraya bakmana gerek yok, bana bak, bana bak. Hem sevap, hem sevap bana bakma, hem meşru bir çerçeve içerisinde kendini tatmin etmiş olacaksın ve dışarı bakmaya ihtiyacın kalmayacak. Kadın arzulandığında kadın kadınlığını ortaya çıkarmaktan keyif almaya başlar. Sadece annelik olmaz. Bu defa arzulanmayan kadın zamanla bir de bakıyorsun ki sadece anne olmuş. Anne gibi giyiniyor, anne gibi konuşuyor, anne gibi mutfakta yaşlanmış. İşte hayattan ümidini kesmiş orada. Yine bizim adam isteyecek mi bu akşam, istemeyecek mi onun peşine düşmüş. Çünkü bizim adamın cinsel mantığı, cinsellik düşüncesi 3 dakikalık bir hazdır. Kadın dokunulmadan, güzel sözcükler duymadan, kendini nazlı hissetmeden, kendini değerli hissetmeden kadınlığı açığa çıkmıyor. Cinsel duyguları açığa çıkmıyor. Cinsel duyguları çıkmadığı için cinselliğe hazır hale gelmiyor. Heyecanla o şeyi kendisi yaşayarak anlatabilen insanlar görünce insanın elinden ayağından öpesi geliyor hocam. Estağfurullah. Siz de Emeklerinize öylesiniz sağlık. ama. Estağfurullah hocam. Sizin heyecanınız benim heyecanımı harekete Estağfurullah geçirdi hocam. aslında. Allah razı Evet. olsun. Değerli vaktinizden ayırdınız. Sevgili dostlar, bugünkü programımız da buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Ferhat Hocam'ın kanalını, sosyal medya hesabını, Instagram adresini açıklamalara bırakacağım. İsteyen dostlar çok güzel bilgiler elde etmek için hocamın kanalını, sayfasını ziyaret edebilir. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Peki. Allah'a emanet olun.